Harry Potter kitaplarında büyücüler arasındaki adıyla cisimlenme, yani o meşhur ışınlanma büyüsü şöyle tarif edilir. Sanki bedeninizi daracık bir lastik borunun içinden zorla geçiriyorlarmış gibi. Nefes alamazsınız, gözleriniz kararır, ciğerleriniz sıkışır. Ya da bir anahtar kullandığınızı düşünün. Sanki görünmez bir kanca göbeğinizden yakalayıp sizi acımasızca ileriye savuruyor gibidir. Harry Potter filmlerine gördüğümüz o estetik dumanlar, Hogwarts cadılık ve büyücülük okulu semalarındaki o havalı süpürge uçuşları, hepsi koca bir yanılsama. Harry Potter evreninde seyahat etmek konforlu değildir. Hatta çoğu zaman kusmamak için kendinizi zor tuttuğunuz, bir uzvunuzun geride kalıp kopma riskini taşıdığınız ölümcül bir kumardır. Eğer sihrin sizi bir yerden bir yere sadece parmak şıklatarak ve bedel ödemeden götürdüğünü sanıyorsanız, bu dosya midenizi biraz bulandırabilir. Hoş geldiniz Büyüce Şura üyeleri. Bugün testrallerden Hızır Otobüs'e, şömine ağlarından o korkunç cisimlenme kazalarına ve Lord Voldemort'un o imkansızı başardığı uçuşuna kadar sihirli lojistiğin kanlı ve tehlikeli haritasını açıyoruz. Hazırsanız asalarımızı kaldıralım. Lumos. Her eğitim yılı bir ilk adımla başlar. Ama büyücü dünyasındaki her genç büyücünün kaderi, Londra'nın kalbindeki o meşhur peronda 9:03 çeyrekte mühürlenir. Biz o kırmızı buharlı lokomotifi bir nostalji veya okul heyecanı simgesi olarak görürüz. Ancak Hogwarts Ekspresi aslında büyücü dünyasının Muggle mühendisliği karşısındaki en büyük ve en ironik acziyetidir. Bu tren, büyücülerin kendi ulaşım sistemlerini kuramadıkları için Muggle dünyasından resmen yürüttükleri devasa bir ganimettir. 1830'lara kadar Hogwarts'a ulaşım tam bir lojistik fiyaskoydu. Öğrenciler okula süpürgeler, kanatlı atlar veya anahtarlar kullanarak ulaşıyordu. Ancak bu yöntemlerin her biri devasa riskler barındırıyordu. Anahtar tutması nedeniyle her yılın başında revirler dolup taşıyor, yüzlerce öğrencinin Britanya semalarında kontrolsüzce uçması ise 1689'da imzalanan uluslararası gizlilik statüsünü her saniye ihlal ediyordu. Bakanlık için kontrol edilemeyen bir kitlesel göç söz konusuydu. Çözüm, 1827 ile 1835 yılları arasında görev yapan vizyoner ama bir o kadar da gözü kara sihir bakanı Otalin Gambol'dan geldi. Gumball, Muggle dünyasının yeni oyuncağı olan buharlı trenlerin büyücüleri toplu halde ve gizli bir şekilde taşıyabileceğini fark etti. Ancak bir sorun vardı. Büyücülerin sıfırdan bir lokomotif inşa edecek ne teknik birikimi, ne de o aşağılık gördükleri Muggle bilimini taklit edecek sabrı vardı. Hogwarts Ekspresi, teknik adıyla 5972 Alton Hall, 1GWR 4900 klas lokomotifidir. 1830'da Crewe'deki bir demiryolu deposunda inşa edilen bu tren, büyücüler tarafından icat edilmemiştir. Otalin Gambol'un emriyle yürütülen bir gece operasyonunda tam 167 adet unutturma büyüsü ve Britanya tarihinin en kapsamlı gizleme tılsımları kullanılarak bu lokomotif Muggle dünyasından resmen kaçırılmıştır. Ertesi sabah uyanan demiryolu işçilerinin ellerinde sadece ne olduğunu hatırlamadıkları boş bir ray hattı ve silinmiş hafızalar kalmıştır. Bu, büyü tarihinin devlet eliyle yapılmış en büyük hırsızlığıydı. Ancak bu devrim, büyü dünyasında büyük bir sınıf çatışmasına yol açtı. Malfoylar gibi muhafazakar safkan aileler, çocuklarının bir Muggle icadına binmesini aşağılayıcı ve güvensiz buldukları için bu karara şiddetle direndiler. Onlar için buharlı bir makine, asaletlerine sürülmüş bir lekeydi. Bakanlık bu aristokratik kibri kırmak için tarihe geçen o sert emri yayınladı. Ya bu trene binersiniz ya da okula gidemezsiniz. Bu rest, safkanların diz çökmesine ve trenin büyücü toplumunun tek kitlesel ulaşım aracı olarak tescillenmesine yol açtı. Muggle dünyasındaki 5972 Alton Hall, raylar üzerinde büyüyle hacklenmiş bir canavara dönüştü. Lokomotif, hiçbir zaman kömür veya su ikmali gerektirmeyen sonsuzluk tılsımları ve bir yakıt motoru yerine doğrudan büyüsel özden beslenen bir itki sistemiyle donatıldı. İç mekanlar ise tespit edilemeyen genişletme büyüsüyle her kompartıman birer mobil odaya dönüştürülecek şekilde genişletildi. King's Cross'taki o meşhur bariyer ise sadece bir geçiş değil, 1850'lerde Bakan Evangeline Orpington döneminde kurulan karmaşık bir filtreleme sistemidir. Bu bariyer, treni hem Muggle gözlerinden saklar, hem de içindeki öğrencilerin büyüsel izlerini, yani sızı mekanizmasını merkezi sisteme bağlar. Hogsmeade istasyonu ise bu gizli hattın tek yasal çıkış noktası olarak
şatonun etrafındaki yüksek güvenlikli koruma kalkanlarının içine sızabilen tek lojistik kanaldır. Hogwarts Ekspresi, kitlesel ulaşımın en güvenli ve medeni yolu gibi görünür. Ancak o istasyondan inip okulun korumalı sınırlarından çıktığınız an o sahte güvenli liman geride kalır. Artık bireysel yeteneklerinizin, asanızın ve en önemlisi atomlarınızın dayanıklılığının test edileceği o tekinsiz yollara giriyoruz. Şimdi o güvenli tren koltuğundan kalkıp bedeninizi parçalamayı göze alacağınız o en hızlı ve en dehşet verici yöntemi, cisimlenmeyi konuşacağız. Harry Potter evreninde seyahat etmek, bir asayı sallayıp uçmak kadar masum bir eylem değildir. En hızlı, en etkili ama aynı zamanda en dehşet verici yöntem olan cisimlenme, aslında büyücünün kendi atomlarını bir noktada parçalayıp başka bir noktada yeniden birleştirmesidir. Ancak bu hızın bedeli, çoğu zaman geride bırakılan bir kol, bir bacak ya da bir tutam kaştır. Harry Potter kitaplarında bu deneyim, çok dar bir kauçuk tüpün içinden zorla geçirilmek veya demir bantların göğüs kafesini sıkıştırması olarak tarif edilir. Bu, sadece bir yer değiştirme değildir, fiziksel bir travmadır. Bir büyücü cisimlendiğinde, akciğerlerindeki hava çekilir, göz yuvarları kafatasının içine doğru itilir ve kulak zarları kafatasının derinliklerine baskı yapar. Bu kadar şiddetli bir fiziksel baskı altındayken, zihniniz bir saniye bile bulanırsa, başınıza gelebilecek en iyi şey, bir kaşınızı geride bırakmaktır. Ama genelde olan şey, kolların, bacakların, hatta iç organların kalkış noktasında unutulmasıdır. Biz buna sıçrama diyoruz. 1997 yılındaki derslerde, Susan Bones'un bacağını geride bırakması sadece bir öğrenci hatası değildir. Saint Mungo'nun acil servisi, yanlış cisimlenme sonucu vücutları birbirine giren ya da eksik uzuvlarla gelen büyücülerle doludur. Harry Potter ve Ateş Kadehi kitabında henüz ders almadan önce hayal ettiği, havada uçuşan kopuk gözler ve bacaklar imgesi, aslında büyücü dünyasının gizlenen, kanlı bir gerçeğidir. Sihir Bakanlığı eğitmeni Wilkit Wycross'un her yıl Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu öğrencilerine bıkmadan tekrarladığı o meşhur 3 kararlılık kuralı, aslında bir hayatta kalma rehberidir. Durak, dirayet, düşünce. Gidilecek yer, zihinde en ince ayrıntısına kadar görselleştirilmelidir. Sadece bir isim yetmez. Toprağın dokusunu bile hissetmelisiniz. Oraya ulaşma isteğiniz, fiziksel acıyı bastıracak kadar güçlü olmalı ve acele etmeden, kendi ekseninizde bir vida gibi dönerek boşluğu delmelisiniz. Bu üçünden birini bile eksik yapan bir büyücü, vücudunun bir kısmını kalkış noktasında bırakabilir. İşte bu yüzden bakanlık, bu dersler için 12 galleon gibi ciddi bir ücret talep eder ve 12 haftalık disiplinli bir eğitim şart koşar. Peki, neden 17 yaş? Bu sadece bürokratik bir kısıtlama değildir. Büyücü dünyasında 17, reşitlik yaşıdır ve bu yaştan itibaren izleme adı verilen takip büyüsü ortadan kalkar. Bakanlık, reşit olmayan bir büyücünün cisimlenme yapmasını iki ana sebeple yasaklar. Birincisi güvenlik. Kontrolsüz bir sıçrama vakasında, reşit olmayan birinin hayatını kaybetme riski çok yüksek. İkincisi ise gizlilik statüsü. 1728 yılında yaşanan büyük cisimlenme krizi ve ardından gelen kısıtlamalar, kontrolsüz seyahatin Muggle dünyasında yol açtığı kaosun bir sonucudur. Bakanlık, banka soymak veya gizli bölgelere sızmak için bu gücün kullanılmasından ölümüne korkar. Unutulmaması gereken en büyük yanılgı ise mesafedir. Cisimlenme sonsuz bir menzile sahip değildir. Menzil arttıkça zorluk ve hayati risk katlanarak artar. Kıtalar arası cisimlenme, aşırı sıçrama riski nedeniyle neredeyse intiharla eşdeğerdir. Lord Voldemort bile, Nürmengard'dan Malfoy malikanesine dönerken, okyanusu doğrudan cisimlenerek geçememiş, önce uçarak menzile girmesi gerekmiştir. Newt Scamander'ın 1926'da New York'a gemiyle gitmesinin sebebi de macera tutkusu değil, okyanusu cisimlenerek geçmenin imkansızlığıdır. Son olarak, bu sanatın bir de statü boyutu vardır. Beceriksiz bir büyücü cisimlendiğinde, bir arabanın egzozu patlamış gibi yüksek bir güm sesi çıkarır. Ancak Albus Dumbledore veya Narcissa Malfoy gibi ustalar, adeta bir toz tanesi gibi tamamen sessizce belirirler. Sesin seviyesi, büyücünün atomları üzerindeki hakimiyetinin bir göstergesidir. Dumbledore'un dediği gibi, birinin evinin içine doğrudan cisimlenmek, kapıyı tekmeleyerek içeri girmek kadar kabadır. Bu yüzden saygılı bir büyücü, her zaman kapının dışına cisimlenir. Tabii Hogwarts arazisi gibi anti-cisimlenme büyüleriyle korunmuyorsanız. Ama unutmayın, ev cinleri ve anka kuşları için bu kurallar geçerli değildir. Onlar, bizim kapalı sandığımız kapıların içinden sessizce süzülüp geçerler. Cisimlenme bedeninizi parçalayabilir. Bakanlık ise
sizi her adımınızda izleyebilir. Peki ya bir anda değil de sarsılarak ve mideniz ağzınıza gelerek seyahat etmeye ne dersiniz? Şimdi, büyücülerin medeni ama en iğrenç seyahat yöntemini, o görünmez kancanın sizi göbeğinizden çektiği anahtarları konuşacağız. Anahtar, aslında üzerine Portus büyüsü uygulanmış herhangi bir nesnedir. Ancak bu nesnelerin neden genellikle eski bir bot, paslı bir konserve kutusu veya yırtık bir gazete parçası olduğunu hiç düşündünüz mü? 1689 yılında imzalanan, uluslararası gizlilik statüsünde saklıdır. Bir muggle'ın yanlışlıkla elini alıp Londra'dan İskoçya'ya ışınlanmasını istemezsiniz. Bu yüzden anahtarlar, bir muggle'ın asla dönüp bakmayacağı değersiz çöplerden seçilir. Bu, büyü dünyasının gizliliğini korumak için kullandığı en eski ve en etkili kamuflaj yöntemlerinden biridir. Fakat bu basit görünüm, arkasındaki devasa devlet mekanizmasını gizler. Fiziksel hissi ise cisimlenmeden tamamen farklıdır. Cisimlenme, sizi dar bir tüpün içine sıkıştırırken, anahtar sizi göbeğinizin hemen arkasından yakalayan devasa bir kancayla boşluğa çeker. Ayaklarınızın yerden kesildiği, renklerin birbirine karıştığı o kaotik dönüş anında tek yapabileceğiniz şey, nesneye sıkıca tutunmaktır. Ve yolculuğun sonunda, eğer bir büyücü kadar deneyimli değilseniz, ayaklarınız yere değdiği an dengenizi kaybedip kendinizi yerde bulursunuz. Harry Potter ve Ateş Kadehi'nde Cedric Diggory ve babasının havada süzülerek iniş yapması ile Harry'nin yüzüstü yere çakılması arasındaki fark sadece bir yetenek değil, bu ulaşım biçiminin fiziksel acımasızlığıdır. Bu yöntem sizi tek parça halinde hedefe ulaştırabilir ama onurunuzu o çöpün yanında bırakmanıza neden olur. Ancak anahtarların asıl karanlık yüzü ulaşım biçiminde değil, arkasındaki mutlak devlet otoritesindedir. Büyü dünyasında kendi başınıza bir anahtar oluşturmak ciddi bir suçtur. Bir nesneyi anahtara dönüştürmek için kullanılan Portus büyüsü, Sihir Bakanlığı'nın sıkı denetimi altındadır. Bakanlık bünyesindeki Büyülü Taşımacılık Dairesi'ne bağlı olan Anahtar Kontrol Bürosu, bu sürecin tek hakimidir. Bu, devletin seyahat üzerindeki mutlak tekeli anlamına gelir. Nereye gideceğiniz, ne zaman gideceğiniz ve kiminle gideceğiniz bakanlık tarafından saniyesi saniyesine kayıt altına alınır. J.K. Rowling'in bu konu hakkındaki notlarına göre her yıl binlerce anahtar kaydı tutulur ve izinsiz bir anahtar oluşturmanın cezası Azkaban'a kadar uzanabilir. Bu sistemin iki teknik türü vardır. Zaman ayarlı olanlar ve dokunulduğunda aktifleşenler. 1994 yılındaki Quidditch Dünya Kupası için hazırlanan 200 adet anahtar zaman ayarlıydı. Eğer saniyesini kaçırırsanız o çöp artık sadece bir çöptür ve ulaşım şansınızı kaybederseniz. Ancak dokunulduğunda aktifleşenler çok daha tekinsizdir. Bir tuzağa dönüştürülmeye en müsait araçlardır. 3 büyücü kupasının bir anahtara dönüştürülerek Harry'i o malum mezarlığa götürmesi, bu güvenli görünen sistemin nasıl ölümcül bir suikast aracına dönüşebileceğinin en büyük kanıtıdır. Bakanlık, anahtarlar konusunda neden bu kadar katıdır? Çünkü anahtarlar, anti-cisimlenme büyülerini ve en güçlü koruma kalkanlarını delebilir. Hogwarts arazisine cisimlenmek imkansızdır. Ancak okul müdürü yetkisini kullanarak bir anahtar oluşturursa, şatonun kalbine kadar girebilirsiniz. Bu güç, yanlış ellerde bir orduyu en korunaklı kalelere sokmak demektir. Özetle anahtarlar, size bir grup halinde nispeten güvenli seyahat vaat ederken, karşılığında fiziksel dengenizi ve seyahat özgürlüğünüzü elinizden alır. Devlet, elindeki o paslı botla sizi istediği yere ışınlayabilir ve siz o kanca göbeğinize geçtiği an artık iradenizi kaybetmişsinizdir. Anahtarlar mide bulandırıcıdır, cisimlenme ise bedeninizi parçalara ayırma riski taşır. Peki ya ailenizle tek parça halinde ve sözde daha medeni bir şekilde seyahat etmenin bir yolu yok mudur? Var gibi görünür. Uçuş şebekesi. Ancak bu sistem size fiziksel bütünlük vaat ederken karşılığında en mahrem alanınızı, evinizin salonunu talep eder. Şimdi devletin şöminenizin içine kadar girdiği o yeşil alevli gözetim sistemini konuşacağız. Uçuş şebekesi, büyü dünyasının interneti ve toplu taşıma sisteminin tuhaf, bir o kadar da tekinsiz bir birleşimidir. 13. yüzyılda Ignatia Wildsmith tarafından icat edilen uçuş tozu, o günden beri büyücü ulaşımının bel kemiğini oluşturur. Ancak bu yeşil alevlerin parıltısının arkasında, kimsenin yüksek sesle konuşmadığı devasa bir bürokrasi, bir devlet monopolü ve halkın patlama noktasına geldiği bir gözetim ağı yatar. Önce teknikten ve bu sistemin o kaotik kullanım kılavuzundan başlayalım. Bir şöminenin bu ağa dahil olması bir hak değil, bakanlığın verdiği bir ayrıcalıktır. Ev sahibinin başvurusu ve bakanlığın onayı şarttır. Yani sadece bir şömineye sahip olmanız yetmez.
o şöminenin uçuş şebekesi kontrol bürosu tarafından resmen ağa bağlanmış olması gerekir. Bu kurum, bakanlık bünyesindeki büyülü taşımacılık dairesine bağlıdır ve görevi sadece ulaşımı sağlamak değil, aynı zamanda kimin nereye gittiğini saniye saniye takip etmektir. Kullanımı teoride basit görünür. Bir tutam gümüşi gri toz, net bir telaffuz ve zümrüt yeşili alevler. Ancak bu sadelik, içinde büyük fiziksel riskler barındırır. Harry Potter ve Sırlar Odası'nda Harry'nin yaşadığı Diagon yolu yerine Diagonal hatası, bize bu sistemin telaffuz kusurlarına karşı ne kadar affetmez olduğunu gösterir. Seyahat anında dirseklerinizi sıkıca içeride tutmazsanız, bir başka şöminenin kenarına çarpıp kemiklerinizi kırabilir, gözlerinizi sımsıkı kapatmazsanız uçuşan kurumlardan kör olabilir ve en önemlisi, ismi yanlış söylerseniz kendinizi Borgin ve Burks gibi karanlık bir dükkanın içinde Nocturne yolunda bulabilirsiniz. Bu sistemde bir anlık öksürük bile sizi kilometrelerce ötedeki bir tuzağa sürükleyebilir. İşin ekonomik boyutu ise tam bir monopol, yani tekel hikayesidir. Britanya'daki tek yasal uçuş tozu üreticisi olan Flowpow adlı şirket, bakanlık ile adeta etle tırnak gibidir. Tozun fiyatı tam 13. yüzyıldan beri, yani yüzlerce yıldır hiç değişmedi. Bir kepçesi sadece 2 sickle. Bu düşük fiyat, sistemin her eve girmesini sağlayan bir sus payı ve devlet rüşvetidir. Bakanlık fiyatı kasten düşük tutar. Çünkü bu ucuzluk, her büyücünün evini gönüllü olarak bakanlık gözetimine açmasını sağlar. Bu bir ulaşım hizmetinden ziyade, her eve yerleştirilmiş yasal bir dinleme cihazı politikasıdır. Ancak bu sabit fiyat ve monopol yapı, 1992 yılında büyü dünyasını sarsan bir felakete yol açtı. Uçuş Şebekesi Kontrol Bürosu grevi. Toz fiyatı artmadığı için kâr marjları düşen ve maaşları enflasyon karşısında eriyen kurum personeli iş bıraktığında tüm Britanya ulaşımı bir anda felç oldu. İşte o noktada halkın sessiz öfkesi sokaklara taştı. Halk sadece ulaşımın durmasına değil, bakanlığın bu monopol yapısına ve kalitesiz, tehlikeli kara borsa tozların piyasayı işgal etmesine karşı ayaklandı. Sahte tozlar yüzünden yanlış adreslere savrulan, ciddi yanıklarla St. Mungo Sihirsel Hastalıklar ve Sakatlıklar Hastanesi'ne kaldırılan büyücülerin dramı, bu ekonomik pranganın ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Halk, güvenli ulaşım hakkının bir devlet tekeli tarafından rehin alınmasına karşı büyük bir sivil itaatsizlik sergiledi. Denetim mekanizması ise hala kusursuzdur. Uçuş Şebekesi Kontrol Bürosu adlı birim, şömineleri istediği an kapatabilir, açabilir veya dinlemeye alabilir. Harry Potter ve Zümrüt Anka yoldaşlığı döneminde Dolores Umbridge'in Hogwarts şöminelerini nasıl denetim altına aldığını, Sirius Black'in Harry ile konuşurken neredeyse yakalanacağını hatırlayın. Bakanlık, bu ağ üzerinden sadece fiziksel seyahati değil, kafa haberleşmesi dediğimiz görsel iletişimi de filtreleyebilir. Yani uçuş şebekesi, büyü dünyasının sadece ulaşım sistemi değil, aynı zamanda en büyük istihbarat kaynağıdır. Ayrıca bu sistemin ciddi bir sosyal statü tarafı da vardır. Evinde uçuş şebekesine bağlı bir şömine olması, o ailenin bakanlık tarafından güvenilir ve kayıtlı kabul edildiği anlamına gelir. Kaçaklar, dışlanmışlar bu ağı kullanamazlar. Çünkü uçuş şebekesine girdiğiniz an, bakanlığın radarında yanan yeşil bir ışıktan ibaretsinizdir. Salonunuzun ortasında yanan o yeşil alevler, aslında bakanlığın açık kalmış bir gözüdür. Sonuç olarak, uçuş şebekesi size sıcak bir yuva konforunda seyahat vaat ederken, karşılığında hem cebinizdeki sickle'ları hem de evinizin en mahrem alanını, yani salonunuzu devlete teslim etmenizi bekler. Bir yerden bir yere gitmenin bedeli, her zaman bakanlığın tozlu arşivlerinde bir iz bırakmaktır. Yerin altındaki şömine ağları devletin kontrolünde, cisimlenme ise biyolojinin kanlı sınırlarına takılıdır. Peki ne izlenmek ne de parçalanmak istemeyenler ne yapar? Geriye, fişi çekilemeyen, izlenemeyen ama bedeli yüzyıllarca fiziksel işkenceyle ödenmiş tek bir kadim araç kalır. Şimdi, büyücünün bacaklarının arasındaki o, kamufle edilmiş özgürlüğü, süpürgeleri konuşacağız. Büyücü dünyasında bir nesneye binip uçma fikri 10. yüzyıla kadar dayanır. Ama neden bir koltuk veya bir yatak değil de bir süpürge sorusu, büyücü tarihinin en büyük stratejik kamuflajıdır. 1689 Uluslararası Gizlilik Statüsü yürürlüğe girdiğinde, büyücülerin evlerinde muggle'ların dikkatini çekmeyecek araçlara ihtiyacı vardı. Köşede duran kaba bir süpürge, en meraklı muggle komşu için bile sadece bir temizlik aracıydı. Ancak bu kamuflajın bedeli, yüzyıllarca süren fiziksel bir işkenceyle ödendi. 962 yılına ait ilk kayıtlarda süpürgeler, kıymıklı, sert ve son derece rahatsız edici odun parçaları olarak tarif edilir.
Ortaçağ büyücüleri için uzun mesafe uçmak, kelimenin tam anlamıyla kalça yaraları ve omurga deformasyonu demekti. Bu dönemde süpürgeler, yerel zanaatkarlar tarafından elde üretilen, aerodinamikten yoksun, kaba araçlardı. Elias Grimstone tarafından 1879'da üretilen meşe asa 79, kalın meşe sapıyla dayanıklı olsa da rüzgara karşı hantal bir devden farksızdı. Süpürge tarihindeki gerçek devrim, ulaşım konforunu kökten değiştiren o dahi isimle Elliot Smethwick'le geldi. Smethwick, 1820 yılında yastıklama büyüsünü icat ederek süpürge sapının üzerine görünmez bir hava tabakası yerleştirmeyi başardı. Bu, büyücülerin ilk kez süpürge üzerinde acı çekmeden oturabilmesini sağlayan teknolojik bir sıçramaydı. Bugün Harry Potter'ın bir ateş oku üzerinde saatlerce süzülebilmesi, 19. yüzyıldaki bu görünmez yastık büyüsünün bir sonucudur. Ancak süpürge sadece bir araç değil, aynı zamanda sınıfsal bir kibrin göstergesidir. 1926 yılında Clean kardeşlerin ilk seri üretim yarış süpürgesini piyasaya sürmesiyle büyücü şirketler dönemi başladı. Clean 1, köşeleri dönebilen ilk süpürge olarak tarihe geçti. Ardından 1929'da Kuyruklu Yıldız Ticaret Şirketi, fren büyüsünü entegre ederek güvenlikte devrim yaptı. 1967'de ise Nimbus Yarış Süpürgesi şirketi, hızı ve manevra kabiliyetini birleştirerek gökyüzünün mutlak hakimi oldu. Nimbus 2000 ve 2001 serileri, büyü dünyasındaki aristokrasinin ve paranın simgesi haline gelirken, Ron Weasley'nin kullandığı, rüzgarda yalpalayan ve hırıldayan eski kayan yıldız veya kuyruklu yıldız modelleri, yoksulluğun gökyüzündeki yansımasıydı. İşin en karanlık ve politik boyutu ise, bakanlığın uçan halı üzerindeki katı yasağıdır. Doğu dünyasında halılar, ailece seyahat edilebilen, konforlu ve prestijli araçlar olarak görülürken, Britanya Sihir Bakanlığı bunları Muggle eşyalarının kötüye kullanımı kapsamında yasaklamıştır. Ali Başir'in Dünya Kupası sırasında Arthur Weasley'e yaptığı o meşhur sistemi hatırlayın. Bakanlık bu yasağı güvenlik bahanesiyle sürdürse de asıl sebep Britanya süpürge lobisini korumak ve dışarıdan gelen bu konforlu alternatifi reddeden milliyetçi bürokrasidir. Bir büyücüyü bir odun parçasının üzerine tünemek zorunda bırakmak, bakanlığın süpürge üreticileriyle olan o kirli ekonomik bağıdır. Teknik bir şaheser olan ateş oku ise bu teknolojinin zirvesidir. Safir kristalleriyle parlatılmış diş budak sapı, cin cüceleri tarafından dövülmüş demir aksamı ve 10 saniyede 240 km hıza çıkabilme kapasitesiyle bir ulaşım aracından ziyade bir savaş makinesidir. Ancak bu kadar hıza rağmen süpürge, en yalnız ulaşım yoludur. Hayal bozan büyüsüyle saklanmak zorunda olduğunuz, rüzgarda donduğunuz ve tek bir muggle'ın yukarı bakmasıyla tüm gizliliğinizi kaybedebileceğiniz tekinsiz bir özgürlüktür bu. Sonuç olarak süpürge, büyücünün hem en büyük özgürlük manifestosu hem de en büyük kamuflajıdır. Ancak o sapın üzerinde oturduğunuz her an, aslında 1820'deki bir yastıklama büyüsüne ve cebinizdeki galleonların miktarına mahkumsunuzdur. Mekanik ulaşım size hız ve konfor vaat edebilir. Peki ya bir canlının kalbiyle aynı ritimde uçmak? Ya yolculuğunuzun bedeli altınlar değil de bizzat ruhunuzun derinlikleri veya sergilediğiniz onursa? Bazı kanatlar sadece görmeyi bilenler için açılır. Bazı pençeler ise sadece selam vermeyi bilenlerin önünde diz çöker. Şimdi odun parçalarını ve yastıklama büyülerini bir kenara bırakıp nefes alan, gururu olan ve ölümü soluyan o kadim gölgeleri inceleyeceğiz. Büyücü dünyasında biyolojik ulaşım, süpürgenin o seri üretim ve ruhsuz yapısından çok daha riskli, bir o kadar da spiritüel bir tercihtir. Bu yolculukta asıl yakıtınız büyü değil, bindiğiniz canlıyla kurduğunuz o tekinsiz bağdır. Bu bağın en sarsıcı ve hüzünlü temsilcisi hiç kuşkusuz testrallerdir. Sihirli yaratıkların düzenlenmesi ve denetimi dairesinin tehlike skalasında 3x ile yani orta riskli kategoride yer alan bu kanatlı atlar çoğu büyücü için bir uğursuzluk sembolü olsa da aslında büyü dünyasının en sofistike biyolojik navigasyon sistemine sahiptirler. Bir testrali görebilmek için ölümü bizzat tatmış ve bu kaybın duygusal ağırlığını zihninizde tamamen sindirmiş olmanız gerekir. Bu iskeletimsi, ejderha benzeri yüzlere ve devasa yarasa kanatlarına sahip canlılar, büyücü dünyasının görünmez sadakatidir. Teknik derinliğe baktığımızda, testrallerin herhangi bir pusula veya haritaya ihtiyaç duymadan sadece gitmek istediğiniz yerin adını fısıldamanızla binlerce mil ötedeki hedefi bulabilecek bir dahili pusulaya sahip olduğunu görürüz. Britanya, Fransa ve İber Yarımadası'nın karanlık ormanlarında yaşayan bu etçil canlılar,
taze kan kokusuna karşı aşırı duyarlıdırlar. Ancak en derin lore detayı bu canlıların büyüsel özünde saklıdır. Dünyanın en güçlü asası olan mürver asanın çekirdeği bir testral kuyruk tılından yapılmıştır. Bu da testralleri sadece bir ulaşım aracı değil, ölümün ve en üst düzey büyünün fiziksel bir parçası haline getirir. 1996'daki Esrar Dairesi yolculuğunda gördüğümüz gibi, onlar, bakanlık radarlarına ve tespit mekanizmasına yakalanmadan gökyüzünü yarabilen, izlenemez en güvenli ulaşım birimleridir. Eğer yolunuz henüz ölümle kesişmediyse, biyolojik ulaşımın asalet simgesi hipogriflerdir. Bir kartalın kudretiyle bir atın dayanıklılığını birleştiren bu canlılar, testrallerin aksine mutlak bir onur protokolüyle çalışır. Bir hipogrife binmek, büyü dünyasının en hassas etik kuralıdır. Göz teması, asla kaçınılmayan o vakur bakışlar ve selam bekleme süreci, bu bir ulaşım ritüeli değil, bizzat saygıya dayalı bir yaşam hakkı mücadelesidir. Hagrid'in asil dostu Şahgaga veya kaçak olduğu dönemdeki adıyla Fırtına Kanat, bu türün en ikonik örneğidir. Hipogrifler, süpürgelerden çok daha konforludur. Çünkü kanat çırpışları havada pürüzsüz bir aerodinamik ve doğal bir süzülüş sağlar. Ancak unutulmamalıdır ki, onlar birer evcil hayvan değil, vahşi ve gururlu savaşçılardır. 1993 yılında, tehlikeli yaratıkların yönetimi tarafından haksız yere infaza mahkum edilen Şahgaga'nın davası, bu canlıların sadece birer araç değil, duyguları ve onuru olan bireyler olduğunun kanıtıdır. Dağ gelinciği etiyle beslenen bu canlılar, size sadece bir yerden bir yere gitmeyi değil, bir canlının rızasını kazanmanın ağırlığını öğretir. Biyolojik ulaşım, bir makineye hükmetmek değil, bir iradeyle ortaklık kurmaktır. Testralin görünmez kanatlarında ölümü kabullenmeyi, hipogrifin pençelerinde ise onuru öğrenirsiniz. Testrallerin sessiz süzülüşü ve hipogriflerin gururlu selamı, büyü dünyasının sadece belirli bir ruhsal olgunluğa veya asalet protokolüne sahip olanlara sunduğu kapalı bir kutudur. Peki ya siz o kutunun dışındaysanız? Ya gecenin bir yarısı, gidecek yeriniz kalmadığında ve tüm ulaşım ağları yüzünüze kapandığında kaldırımda yapayalnızsanız? İşte o an, asalet ve zarafet yerini sağır edici bir gürültüye, fizik yasalarını çiğneyen bir sarsıntıya bırakır. Karanlığın içinden tüm kuralları altüst ederek fırlayan o mor devle tanışmaya hazır olun. Çünkü sistem sizi reddettiğinde sizi sadece o bulabilir. Hızır otobüs, büyü dünyasının sadece bir ulaşım aracı değil, 1865 yılında temelleri atılmış devasa bir lojistik anomalidir. Dönemin sihir bakanı Dugald MacPhail, cisimlenme yapamayan, süpürge kullanamayan veya anahtar bekleyecek vakti olmayan, darda kalmış büyücü ve cadılar için bir çözüm ararken, Muggle dünyasının o dönem yeni moda olan omnibüslerini örnek aldı. Ancak bu benzerlik sadece dış görünüşle sınırlıdır. Zira Hızır otobüs, fizik yasalarının her birini tek tek çiğnemek için tasarlanmış, 3 katlı ve parlak mor bir canavardır. Teknik olarak bu araç sürmez, o sıçrar. Hızır otobüs, her seferinde tam olarak 161 kilometrelik bir mesafeyi uzay zamanı bükerek kat eder. Bir büyücü, asasını havaya doğru tutup baş parmak işaretiyle onu çağırdığında duyulan o meşhur güm sesi, aslında otobüsün içine girdiği boyutlar arası kırılmanın sesidir. Otobüsün sürüş prensibi, Muggle dünyasını tamamen itelemek üzerine kuruludur. Otobüs bir sokağa girdiğinde, nesneler ondan kaçmaz. Otobüsün yaydığı muazzam büyü alanı sayesinde, ağaçlar, lambalar ve Muggle araçları sanki kauçuktan yapılmış gibi kenara itilir. Ve otobüs geçtikten sonra hiçbir hasar almadan eski yerlerine dönerler. Muggle'lar bu mor kütleyi göremezler. Zira araç, insan algısının dışına itilmiş bir frekansta hareket eder. İçerideki mimari ise tam bir kaos ergonomisi örneğidir. Gündüzleri sandalyelerle, geceleri ise pirinçten yapılmış karyolalarla doludur. Ancak bu karyolalar yere sabitlenmemiştir. Otobüs, her 161 kilometrelik sıçrayışını yaptığında, içerideki her şey ve herkes bir uçtan bir uca savrulur. Harry Potter ve Azkaban tutsağında gördüğümüz o hızlı çekim Muggle dünyası, aslında otobüsün gerçek hızı değil, Muggle algısının otobüsü yakalamaya çalışırken yaşadığı bir yansımadır. İçeride seyahat etmenin maliyeti tam olarak 11 sicil'dır. Ancak bakanlık, bu bas fiyatın üzerine ek opsiyonlar koyarak ticari bir zeka sergiler. 13 sickle öderseniz sıcak çikolata alabilir, 15 sickle öderseniz bir sıcak su torbası ve istediğiniz renkte bir diş fırçası sahibi olabilirsiniz. Personel yapısı ise büyü dünyasının mavi yakalı ve dışlanmış karakterlerini barındırır.
Şoför Ernie Prangin, o kalın camlı gözlüklerinin arkasındaki vahşi sürüşü, aslında aracın iteleme büyüsüne olan mutlak güvenindendir. Muavin Stan Shunpike ise, bakanlığın o soğuk bürokrasisinin aksine, halkın gerçek sesidir. Shunpike sadece bir biletçi değil, aynı zamanda büyü dünyasının yaşayan kütüphanesidir. Gelecek postasının yazmadığı her türlü karanlık haber, Azkaban kaçakları ve toplumsal huzursuzluk onun gevezeliğiyle halka yayılır. Hızır otobüsün en derin felsefesi ise isminde saklıdır. The Night Bus. Buradaki night, şövalye kelimesi, hem geceyle yapılan bir kelime oyunudur, hem de darda kalanlara yetişen, zırhlı bir kurtarıcı imgesidir. Bu araç, toplumun aristokrat tabakası olan cisimlenme ustaları veya şöminesi olan zenginler için bir utanç kaynağıdır. Onlar için Hızır otobüs, gürültülü, avam ve tehlikelidir. Oysa bu mor canavar, ehliyeti olmayan 13 yaşındaki bir çocuktan, kalacak yeri olmayan yoksul bir cadıya kadar herkese kapısını açan tek sistemdir. O, büyücü dünyasının kuralsız ama en insani sığınağıdır. Sonuç olarak Hızır otobüs, fizik kurallarının bittiği, bakanlığın gözetiminin zayıfladığı ve darda kalanların son bir umutla asalarını havaya kaldırdığı, o tekinsiz ama hayat kurtaran mor ışıktır. Peki, büyücü toplumunun diğer sakinlerinin seyahatleri? 1994 yılındaki 3 büyücü turnuvası için Büyük Göl'ün derinliklerinden bir hortlak gibi yükselen Durmstrang gemisi, büyü dünyasının gördüğü en sofistike, hareketli kışladır. Ancak bu gemi sadece suyun altında gitmez. O, büyücü ulaşımının en büyük yasal ihlali ve gizemli bir mühendislik harikasıdır. Geminin tasarımı 16. yüzyılın o heybetli İspanyol kalyonlarını temel alır. Yüksek bir kıç kasarası, kare seren yelkenli 2 devasa direği ve pencerelerinden sızan puslu, hayaletimsi ışıklarıyla diriltilmiş bir enkaz görüntüsü verir. Fakat bu iskeletimsi yapı sadece bir estetik tercih değildir. Geminin dış kabuğu, suyun binlerce metre altındaki muazzam basıncı dengeleyen ve gemiyi hem Muggle radarlarından hem de bakanlık gözetleme ağlarından saklayan antik gizleme tılsımlarının fiziksel bir dışa vurumudur. Teknik derinliğe indiğimizde karşımıza çıkan en çarpıcı detay, geminin nasıl hareket ettiğidir. Durmstrang gemisi, dünyayı bir ağ gibi saran gizli su yollarını ve büyülü girdapları birer portal gibi kullanarak kıtalar arası mesafeleri suyun altından kat eder. Ancak bu yolculuklar her zaman kusursuz değildir. 1980'lerin sonunda yaşanan ve Hogwarts Mystery kayıtlarında geçen o meşhur Kuzey Denizi fırtınasını hatırlayalım. Gemi o fırtınada öylesine ağır bir darbe almıştır ki, pruvası ve çıpası parçalanmış, alabora olmaktan ancak nadir bulunan ve gemileri sabitleme gücüne sahip olan devasa ramora balıklarının müdahalesiyle kurtulabilmiştir. Bu kaza, Durmstrang'ın sadece bir okul aracı değil, Kuzey'in en tehlikeli ve dondurucu sularında hayatta kalmak üzere tasarlanmış bir diplomatik sığınak olduğunu kanıtlar. Bu seyahat yöntemi öylesine tekinsiz ve yasa dışıdır ki, büyücülerin sıradan büyü ve temel yetenek testlerinin 1. aşamasındaki 11. soruda bu durum, uluslararası gizlilik statüsünün doğrudan ve en ağır ihlallerinden biri olarak tescillenmiştir. Durmstrang, okulun yerini kurucusu Nerida Bulçanova'dan beri bir devlet sırrı olarak saklamak uğruna uluslararası ulaşım yasalarını hiçe sayar. Onlar için bu gemi, Sihir Bakanlığı'nın bürokratik sınırlarının işlemediği, okulun kendi yasalarının ve karanlık sanatlar disiplininin hüküm sürdüğü bağımsız bir bölgedir. İçerideki yaşam ise Igor Karkaroff'un tiranlığının bir özetidir. Karkaroff seyahat boyunca kamerasında saklanırken geminin tüm fiziksel idaresini ve manevralarını öğrencilerine bırakır. Viktor Kram gibi bir dünya yıldızı bile o güvertede sadece bir mürettebattır. Gemi, turnuva boyunca öğrencilerin hem evi hem de hapishanesidir. Gece çöktüğünde, büyük gölün ortasında bir hayalet gibi demirleyen bu kütle, dış dünyaya tamamen kapanır. Bu izolasyon, okulun karanlık sanatlar odaklı müfredatını ve Karkaroff'un ölüm yiyen geçmişinden gelen derin paranoyasını koruyan en güvenli kalkandır. Sonuç olarak Durmstrang gemisi, Kuzey'in dondurucu disipliniyle su altının kadim karanlığını birleştiren, yasalara meydan okuyan bir lojistik şaheseridir. O, dalgaların altındaki tek parça bir hayalettir ve size sadece bir yerden bir yere gitmeyi değil, dünyanın geri kalanından tamamen izole olmayı vaat eder. Durmstrang gemisi, suyun derinliklerini karanlık bir disiplinle fetheder. Ancak ulaşım dünyasında zarafet ve şatafatın da bir yeri vardır. Tabii eğer altından devasa kanatlar açılıyorsa. Şimdi, gökyüzünü mavi bir parıltıyla yaran, içine bir malikaneyi sığdıran ve viskiyle beslenen devlerin çektiği
o görkemli sarayı inceleyeceğiz. Bobaton Akademisi'nin 1994 yılındaki 3 büyücü turnuvası için Hogwarts'a gelişi, büyücü dünyasının estetik ve lüks anlayışının gökyüzündeki mutlak gövde gösterisidir. Bu devasa, toz mavisi araba, dışarıdan bakıldığında bir malikane büyüklüğündedir ve üzerinde okulun altın arması olan, her birinden üçer kıvılcım çıkan iki çapraz asa parlar. Ancak bu dev kütleyi havada tutan asıl güç, arabanın önüne koşulmuş 12 adet abrak sanatıdır. Her biri birer fil cüssesinde olan, gümüşi beyaz kanatlı ve palomino rengi tüylere sahip bu devasa kanatlı atlar, büyücü dünyasının gördüğü en güçlü uçan yaratıklardır. İşin lojistik ve biyolojik derinliğine indiğimizde, karşımıza büyücü dünyasının en masraflı bakım ritüellerinden biri çıkar. Bu atlar son derece sert bir disiplinle yönetilir ve metabolizmaları sadece tek malt viski ile çalışır. Bu sadece bir aristokratik şov değil, arkasında koca bir binayı sürükleyen ve okyanusları aşan bu devasa canlıların kas yapısını ve büyüsel enerjisini ayakta tutan bir yakıt zorunluluğudur. Hagrid'in onları dizginlemek için verdiği mücadeleyi hatırlayın. Bu atlar birer ulaşım aracı değil, dizginlenmiş birer doğa felaketidir. Arabanın içine dair bildiklerimiz ise tespit edilemeyen genişletme büyüsünün sınırlarını zorlar. Dışarıdan bakıldığında ahşap bir kütle gibi görünse de içerisi öğrenciler için lüks yatakhaneler, görkemli bir yemek salonu ve Olymp Maxim için özel bir çalışma alanıyla donatılmıştır. Bu durum, bakanlık tarafından normalde sıkı denetlenen alan genişletme büyülerinin uluslararası diplomatik muafiyet kapsamında nasıl bir mobil egemenlik alanına dönüştüğünün kanıtıdır. Bobaton öğrencileri turnuva boyunca Hogwarts şatosuna girmeyi reddedip bu arabanın içinde kalmışlardır. Çünkü o mavi kabuk aslında Fransa'nın Hogwarts arazisindeki elçiliğidir. Ancak bu görkem, uluslararası gizlilik statüsünün en tehlikeli sınırında dans eder. Gökyüzünde süzülen devasa mavi bir ev ve ona eşlik eden 12 fil büyüklüğünde at, Muggle'lar için saklanması imkansız bir anomalidir. Bobaton bu noktada gizlenme yerine şaşırtma taktiğini kullanır. Arabanın çevresindeki büyüsel sis perdeleri ve algı filtreleri, bir Muggle yukarı baktığında onu sadece garip bir bulut oluşumu gördüğüne ikna eder. Arthur Weasley'nin dediği gibi, bir araya geldiğimizde hava atmaktan kendimizi alamıyoruz. Bobaton arabası, saklanmak yerine göz kamaştırarak görünmez olmayı seçen Fransız kibrinin fiziksel formudur. Sonuç olarak, Bobaton arabası, Pirenelerin büyüsel zarafetini ve Fransız büyücü aristokrasisinin lüksü olan sarsılmaz bağlılığını simgeler. O, gökyüzünde süzülen bir mücevher kutusudur ve size sadece bir yerden bir yere gitmeyi değil, gittiğiniz yere kendi sarayınızı ve kurallarınızı da götürmeyi vaat eder. Bobaton arabası, zarafetin ve diplomatik dokunulmazlığın gökyüzündeki kalesidir. Gittiğiniz yere kendi egemenlik alanınızı da taşırsınız. Ancak büyü dünyasında hiçbir kale, hiçbir kalkan ve hiçbir antik büyü, İçeriden açılan bir kapıya karşı tam anlamıyla korunaklı değildir. Bazı yollar haritalarda görünmez, bakanlık kayıtlarına girmez ve hiçbir güvenlik filtresine takılmaz. Şimdi sistemin en büyük tasarım hatasını, uzay zamanın yırtıldığı o karanlık boşluğu, yani kaybolan dolapları inceleyeceğiz. Büyücü dünyasında ulaşım ağları genellikle bakanlık denetimi veya fizik yasalarıyla sınırlandırılmıştır. Ancak kaybolan dolaplar bu sistemin dışına taşan, denetlenemeyen ve en güçlü koruma büyülerini bile etkisiz hale getiren lojistik bir kara deliktir. Bir ulaşım aracından ziyade iki farklı noktayı uzay zaman üzerinde birbirine mühürleyen bu dolaplar, büyü dünyasının en büyük arka kapısı olarak kabul edilir. Teknik derinliğe indiğimizde bu nesnelerin aslında birer geçit çifti olduğunu görürüz. Bir dolaba giren madde, mesafe ne olursa olsun diğer dolabın içinden çıkar. Bu yöntem ne cisimlenmenin o kanlı risklerini taşır, ne de uçuş şebekesi gibi bir merkeze bağlıdır. Kaybolan dolaplar, seyahat için hiçbir yol kullanmazlar. Onlar sadece varış ve kalkış noktalarını birbirine eşitlerler. İşte bu yüzden Hogwarts gibi anti-cisimlenme ve anti-sızma tılsımlarıyla örülü antik bir kale bile, ihtiyaç odasındaki kırık bir dolabın Borgin ve Burkes'teki eşiyle onarılması sonucu bir gecede savunmasız kalabilmiştir. Draco Malfoy'un 1996 yılında gerçekleştirdiği operasyon, lojistiğin bir silah olarak nasıl kullanılabileceğinin en karanlık örneğidir. Ancak bu kapalı devre ulaşımın dehşet verici bir bedeli vardır. Ara boşluk. Eğer dolaplardan biri hasarlıysa, kullanıcı iki dünya arasındaki o mutlak boşlukta asılı kalabilir. Graham Montagu'nun 1995 yılında Fred ve George Weasley tarafından bir dolaba tıkıldığında yaşadığı tecrübe, büyüsel bir travma niteliğindedir. Montagu,
Saatlerce bir nevi yarı varlık halinde, ne bir yerde ne de başka bir yerde, sadece dolapların arasındaki o karanlık sessizlikte hapsolmuştur. Bu durum, kaybolan dolapların sadece birer mobilya değil, uzay zaman sürekliliğinde açılmış tehlikeli ve kontrolsüz birer yırtık olduğunu kanıtlar. Savunma stratejileri açısından kaybolan dolaplar, bakanlığın en büyük kabusudur. Çünkü bu dolaplar, tespit mekanizmasını tetiklemez, ses çıkarmaz ve görsel bir iz bırakmaz. Onlar, bir ordunun bir şatonun kalbine sessizce sızmasını sağlayan lojistik bir Truva atıdır. Kaybolan dolaplar, sistemin açıklarını kullanarak kapalı kapıları aşmanın en tekinsiz yoludur. Ancak ne kadar karanlık olursa olsun, bu yöntem bile hala bir nesneye, bir dışsal araca mahkumdur. Büyücü dünyasında imkansız denilen asıl sınır, ne dolaplara, ne süpürgelere, ne de kanatlara ihtiyaç duymadan, sadece iradenin gücüyle gökyüzüne hükmetmektir. Şimdi, serinin en uç noktasına, yer çekiminin bile önünde diz çöktüğü meydan okumaya geçiyoruz. Lord Voldemort'un o sarsıcı mirasını, yani desteksiz uçuş teorisini en derin katmanlarıyla analiz edeceğiz. Büyücü dünyasında ulaşım her zaman bir araç ile tanımlanmıştır. Bir büyücü, süpürgesi, testreli veya bir anahtarı olmadan yer çekimine hükmedemez. Bu sadece bir teknik eksiklik değil, büyü teorisyenlerinin yüzyıllardır aşılamaz bir doğa yasası olarak kabul ettiği bir sınırlamadır. Ancak Lord Voldemort, büyücülüğün bu kadim engelini bir acizlik olarak gördü ve yer çekimini kendi iradesinin bir parçası haline getirdi. Desteksiz uçuş, ulaşımdan öte, Voldemort'un büyü biliminin sınırlarını nasıl yeniden tanımladığının en karanlık kanıtıdır. Bu karanlık sanatın ilk kez gün yüzüne çıkışı, büyü tarihine 7 Potter Savaşı olarak geçen o kaotik gecede gerçekleşti. Zümrüt Anka yoldaşlığı üyeleri, gökyüzünde herhangi bir süpürgeye veya hayvana ihtiyaç duymadan, fiziksel bir bedenle bulutların arasında süzülen Voldemort'u gördüklerinde, yüzyıllardır doğru kabul edilen tüm lojistik savunma protokollerinin çöktüğünü fark ettiler. Kingsley Shacklebolt'un o anki dehşeti sadece can güvenliğiyle ilgili değildi. O, teorik olarak imkansız olan bir eylemin somut bir tehdide dönüşmesini izliyordu. İşin teknik ve lore derinliğine indiğimizde karşımıza çok kritik bir ayrım çıkar. Filmlerde gördüğümüz ölüm yiyenlerin siyah, yoldaşlık üyelerinin beyaz dumanlar halinde uçması aslında kitapların sunduğu gerçek lore ile örtüşmez. Filmlerdeki dumanlar, hareket halindeki cisimlenmenin bir görsel yansımasıdır. Oysa gerçek desteksiz uçuş, kullanıcının kendi büyüsel özünü sürekli ve kontrol edilebilir bir itki gücüne dönüştürdüğü, muazzam bir zihinsel odaklanma ve karanlık enerji manipülasyonu gerektiren bir disiplindir. Bu, geçici bir tılsım yapmak değil, büyücünün bedenini yer çekimiyle olan fiziksel bağından tamamen koparmasıdır. Bu yeteneğin sadece 2 isimle, Lord Voldemort ve Severus Snape ile sınırlı kalması, Voldemort'un mutlak otorite kurma biçiminin bir yansımasıdır. Voldemort, bu devrim niteliğindeki bilgiyi müritlerine öğretmeyi reddetmiştir. Onun için gökyüzünde araçsız süzülmek, kendisini diğer tüm büyücülerden ayıran, müritlerinin bile ulaşamayacağı bir üstünlük makamıdır. Severus Snape'e bu yeteneği öğretmesi ise, Snape'e duyduğu güvenin değil, ona yüklediği stratejik misyonun bir sonucudur. Snape'in Hogwarts'tan kaçarken, McGonagall ile düellosunun ardından, kendini astronomi kulesinin penceresinden aşağı bırakıp, bir yarasa gibi süzülerek uzaklaşması, bu karanlık mirasın nasıl kusursuz bir kaçış ve saldırı aracı olduğunun en somut kanıtıdır. Savunma paradigması açısından bakıldığında, desteksiz uçuş, büyü dünyasındaki tüm kalelerin yumuşak karnını açığa çıkarmıştır. Hogwarts gibi antik kalelerin güvenlik ağları, cisimlenmeyi engellemek ve bir nesneye binen büyücüyü tespit etmek üzere kurgulanmıştır. Havada fiziksel bir bedenle, hiçbir iz bırakmadan ve bir nesneye bağımlı olmadan ilerleyen bir büyücü, bu güvenlik filtrelerinin hiçbirine yakalanmaz. Voldemort bu yeteneğiyle, büyücü dünyasının lojistik güvenliğini, dikey bir saldırı hattı oluşturarak tamamen etkisiz hale getirmiştir. Sonuç olarak desteksiz uçuş, bir büyücünün fiziksel sınırlarını ve doğa yasalarına olan bağımlılığını yerle bir eden bir devrimdir. O, gökyüzünde süzülen bir kara gölgeden fazlasıdır. Yer çekiminin bile önünde diz çöktüğü bir iradenin, lojistik dünyadaki en keskin ve en sessiz silahıdır. Desteksiz uçuş, bir büyücünün ulaşabileceği en uç noktadır. Ancak bu zirveye sadece en karanlık ve teknik bedeller ödenerek çıkılır. Buraya kadar şöminelerden suyun altındaki hayalet gemilere, gökyüzündeki tozlu süpürgelerden yer çekimine meydan okuyan o sessiz gölgelere kadar büyü dünyasının tüm ulaşım anatomisini inceledik. Şimdi, tüm bu yolları birleştiren o büyük resmi göreceğiz.
Hangi yöntem en güvenli, hangisi en özgür ve büyücü dünyasının bu lojistik kaosu aslında bize neyi anlatıyor? Şimdi final perdesine geçiyoruz. Hogwarts Ekspresi'nin çalınmış raylarından, Lord Voldemort'un yerçekimine ihanet eden o karanlık silüetine kadar incelediğimiz bu harita, bize tek bir gerçeği fısıldıyor. Büyücü dünyasında mesafe kat etmek, her zaman bir şeyleri feda etmektir. Biz Muggle'lar, Siege'in hayatı kusursuz bir kolaylığa kavuşturduğunu hayal ederiz. Oysa gerçek, cisimlenme ile atomlarınızı parçalamak, uçuş şebekesiyle mahremiyetinizi bakanlığın tozlu arşivlerine teslim etmek ya da bir süpürge sapı üzerinde fiziksel sınırlara meydan okumaktır. Gördük ki, Hızır otobüs sadece bir ulaşım aracı değil, sistemin dışına itilenlerin son sığınağıdır. Durmstrang ve Beauxbaton'un görkemli araçları ise ulaşım değil, uluslararası politikanın gövde gösterisidir. Bu dünyada seyahat etmek bir lütuf değil, her adıma ağır bir bedelle mühürlenmiş bir risk yönetimidir. Mesafeler kısaldıkça, özgürlükten ve güvenlikten verilen tavizler her zaman ağırlaşır. Peki, büyü dünyasında sadece lojistik mi göründüğünden daha karanlık? Tabii ki hayır. Bazen en parlak gülümsemelerin ve o eski Wimborne eşek arıları formasının altında ödenemeyecek kadar büyük borçlar ve karanlık sırlar saklanır. Bir sonraki dosyamızda o meşhur sarı siyah formasının altında kumarbaz bir ruhu gizleyen, sihir dünyasının belki de en trajik, neşeli karakterini inceleyeceğiz. Ludo Bagman, Dünya Kupası'nın o ışıltılı atmosferinden, goblinlerin karanlık takibine ve parmak uçlarından sızan altınların sahteliğine uzanan bir çöküş hikayesine hazır olun. O zamana kadar bir dahaki sefere trafiğe takıldığınızda şikayet etmeyin. En azından ruhunuzun ve bedeninizin bir bakanlık filtresine takılmadan tek parça olduğundan eminsiniz. Sihirle kalın ama tek parça kalın. Nox.